Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün Düğümlü Kitabın Zaferi'nin videosu olacak. Bugünkü video gerçekten çok farklı olacak. Çünkü Düğümlü Kitabın sakinlerinin zaferi bugün olacak. Şöyle geçenki gelen Eshuda Yahudi bir tane yaratık geldi. Bu Yahudi yaratık gidip koyunun dibindeki kendi kabilesiyle görüşmeye gitti. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Açık kapı bırakıp Kilit ismi verdi. Kilit isim Ednuriş diye biri. Ednuriş gelecek ve Düğümlü Kitabın hepsi özgür kalacak. Düğümlü Kitabın hepsi özgür kaldıktan sonra ilk yapacağımız şey 30. daveti. 30. Düğümlü Kitabın 30. davetlisini çağırmak olacak. Bugün o kadar heyecanlıyım ki biraz da keyfim yerinde çünkü şöyle bütün sıkıntılar gitti. Düğümlü Kitabın kilitli olan bütün sakinlere artık özgür kalacak ve biz ona bir adım kaldık. Şimdi çalışmaların karşılığını aldıktan sonra insan biraz böyle heyecanlanıyor, biraz daha güçleniyor. Bu gücü de kendimde gördüm ve moral her zaman için en önemli şey moraldir. Bir insanın morali düzgün olursa başaramayacağı şey yoktur. Ama moralin yoksa, kendi içinde sıkıntın varsa hiçbir şey yapamazsın. Moralin oldu mu ama her şeyi yapabilirsin. Şimdi bugünkü davette Düğümlü Kitabın kilit ismi, Eshuda'nın verdiği kilit ismi çağıracağız. Ednuriş. Ednuriş, bakalım gelince Düğümlü Kitap hakkında ne söyleyecek? Kapıyı aralayacak. Yani daha doğrusu şöyle, ben kendim tabiri caizse kapı diyorum ama Ednuriş'in geldiği zaman Ednuriş zincirleri koparacak. Şimdi daha önce tek kişi olsaydı, mesela Hurşimi gibi biri olsaydı benim gidip o zincirleri boyutta koparmam gerekiyordu. Ama ne oldu? Ednuriş gelecek, hepsi birden özgür kalacak. Hatta Kral Hurşimi de kendi sarayında özgür kalacak. Ve bunlar hakkında öyle bir planım var ki, çok değişik bir planım var. Bu planımla Düğümlü Kitabın üzerine gelen, suikaste gelen 107 tane varlığı, 107 tane yaratığı hepsini birden kitleyeceğim, gizleyeceğim. Bugünkü davet Ednuriş. Herkes kurtulacak yani. Evet, herkes kurtulacak. 137 davetlerin hepsi kurtulacak. Şimdi şöyle bir şey var. 137 davetli var. 137 davetlerin hepsi şu an kilitli. Bir de 107 tane de sahtekar var. Sahte davetli. Yani o büyücülerin uşakları, büyücülerin yaratıkları. Bunlar gelecekti. Biz eğer farkına varmasaydık. 30. davetten önce yaptığımız davet vardı ya. Hedna'nın davetini yaptık. Hedna gelmeseydi biz ne yapacaktık? 30. davette bir tane farklı biri gelecekti. Büyücünün yaratığı gelecekti. Büyücünün elemanı gelecekti. Kim bilir bize neler yaptıracaktı. Tabi bizim içimizde de güven var. Bize diyecektik ki tamam doğru söylüyor. Düğümlü kitap ve biz yapmak zorundayız. Bu şekilde olacaktı. Nasıl? Güzel Plan öyle. Plan öyleydi ama ne olacak? Şimdi Ednuriş geldikten sonra anahtar açılacak ve hepsi özgür kalacak. Bir an önce Ednuriş'in davetini yapacağım. Eshuda şu an kabilesiyle görüşme anında. Ben de onunla irtibat halindeyim. Büyük ihtimal bu Yahudi Müslüman olacak. Anahtarı verecek. Herkes kaçacak mı? A- Biz mi? anahtarı şöyle. Ednuriş geldiği zaman aslında şöyle yapacak. Öyle bir şey yapacak ki bir portal açacak. Bu portal açıldığı zaman hepsi serbest kalacak. Şimdi bizde nasıl insanoğlunda zincirle bağladığı zaman, kelepçeyle bağladığın zaman ya da bir yere zincirlediğin zaman kilitliyorsun. Onlarda da çok farklı bir şey var. Yani böyle küçük bir sınır var. O sınırın içine girdiği zaman artık etrafı dokunulmaz bir şey oluyor. Bunlar tabii tılsımlarla, büyülerle yapılıyor. Büyücülerin o Umman'daki büyücüler, hatta bir tanesi körmüş. Bu kör büyücü ve geri kalan 12 tane büyücü, bunlar nasıl büyü yapıyorlarsa, çünkü çok kötü büyüler var. Onların elinde sırf büyü kitapları var. Mesela bizde havas kitapları var. Bizde faydalı olmak için gerekli olan kitaplar var ama onlarda sırf büyü kitaplar var. Bu büyü kitapların içi hep şirk içeriyor. Şirk nedir? Mesela çağırdığı yaratığa bir şey kurban ediyor, bir şey adıyor. Allah Zülcelal'dan başka hiç kimseye kurban edilmez. Bir şey kurban edilmez. Ne yapılırsa yapılsın Allah için yapılır.
Ama bu büyücülerde öyle değil. Büyücüler gelen yaratık için yapıyor. Şimdi Poyraz, burada Etnuriş'in davetini yapacağız. Ve Etnuriş geldikten sonra bizim 137 davetlimiz hepsi özgür kalacak. Kral Huşimi de dahil. İlk işimiz ne olacak? 30. davetliyi çağıracağız ve 30. davetliyle görüşeceğiz. Eğer ki bugün yetişirse Poyraz, 30. davetliyi de çağırırız. Yani ben bugün şöyle söylüyorum. Net gözle bakmıyorum. Hani kesin gözle bakmıyorum. Ama olmuş gözüyle bakıyorum. O yüzden 30. davetli gelirse, yetiştirebilirsek çağır. Yetişmeyebilir Ömer abi. Yet- Davete geç başlayalım. Yetişmezse bile ne olacak? Bir bakalım. Etnuriş. Ya Etnuriş. İsmi iki isim olabilir ya da ismi telaffuzda da farklı da olabilir. Ama ya Etnuriş ya Hednuriş. Çünkü Eshuda dedi ki Etnuriş. Bazen cihaz kelime hatası yani harf hatası yapabiliyor. O yüzden ya Etnuriş ya Hednuriş. Şimdi hemen başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru masmin şeyin fil ardı ve semai ve huve semi'l-alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru masmin şeyin fil ardı ve semai ve huve semi'l-alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru masmin şeyin fil ardı ve semai ve huve semi'l-alim. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, nazardan Rabbim Zülcelal sizi korur. Poyraz, aslında bunu buraya koyduk da bunu ileriye alalım. Şöyle yapalım. Ben bunun üstüne oturup Etnuriş'le konuşabilirim. Mesela böyle. Kamerayı sen de yanıma oturursun. Kamerayı izlersin değil mi? Öyle mi yapsak? Öyle yapsak bu burada. Bunu şöyle çekeyim ben. Bu burada dursun. Evet. Şimdi hemen davete başlıyorum ve Etnuriş'in davetini yapıyorum. Bakalım nasıl bırakacak? Ben de merak ediyorum. Bakalım ne şekilde bırakacak? Şimdi her gelen davet, her yapılan davet daha böyle bir heyecan içeriyor. Çünkü ben de merak ediyorum nasıl bırakacak. Yeni bir şey daha öğreneceğiz. Hemen davete başlıyorum. Hazır mısın Poyraz? Hazırım Ömer abi. Evet, davete başlıyorum. Etnuriş'in daveti açık. Şimdi Eşref abi Hasan Hoca'nın yanında halen. Geçen aradım. Yani geçen dedim sabah aradım. Bu akşam kavurma yiyeceğim diyor. Dedim Eşref abi mahsus mu yapıyorsun? Hasan Hoca'yı ararım bak. Misafire ne verdin derim ama ayıp olmasın diye sormayacağım. Eşref abi et falan yedim diyor ki yemiştir. Bu akşam da kavurma yiyecekmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Dedim fazla yeme ağırlık yapmasın. Eşref abi geldikten sonra 30. daveti inşallah nasip olur da Eşref abiyle çekeriz. Yaratık geldiği zaman kamerayı da ısıtabiliyor Ömer abi, değil mi? Evet. Geçenki davette zaten Eshuda kamerayı ısıttı. İlk defa kameramız ısı uyarısı verdi. İnşallah bugün vermez de yarıda marıda kalmaz. Çünkü şöyle bu lensimiz bu kameranın üzerinde. Yani bu lensi farklı bir kameraya takamıyorum. Öyle bir şey olsa da artık ara vereceğiz, dinleneceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Işığı kıs. Ömer abi. Hani? Minik bir duman var orada. Evet, ağırlığını hissediyorsun değil mi? Biraz. Şöyle ışığı kısayım.
La ilahe illallah. Et nuriş, et nuriş artık. Et nuriş mi, et nuriş mi? Gelsin kilit isim. Bu kilit isim. Bu kilit isim bakalım. Işığımızı biraz fazla kısalım. Acaba et nuriş. Et nuriş. Az geri gidelim de. Poyraz karşıda duruyor değil mi? Tam şurada duruyor aslında var ya. Minik bir dumanı var. Evet. Et nuriş. Burada mı? Poyraz gel. Gel arkama gel. İşte. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Het Nuriş. Sen çok tanıdık bir sima ile geldin. Düğümlü kitabın 137 davetlisini açacak olan kişi sen misin? Düğümlü kitabın davetlilerini bana verdiler. Bunları açacak olan benim. Sadece isteklerim var. Bu isteklerim bir kurbanın kanı veya senin kanın ya da bir tilkinin kanı. Het Nuriş, şimdi senin isteğin biraz biat şekline giriyor. Yani başka bir şekilde olamaz mı? İsteklerimi yerine getirmen gerekiyor. Kurbağa kanı mı? Şimdi kurbağa. Baksana. Ne diyor? Kurbağa kanı, tilki kanı ya da senin kanın. Damla kan istiyor, damla. Kanın damlasını istiyor. Tabii bu olmayacak. Bunu daha önce isteyen çok oldu. Daha önce Niye kan damlası? kilitli davetlerde de istiyordu. Bu kanı istediği zaman Niye kan damlası? kan şöyle, ben eğer ki bir kurbağa getirirsem buna ya da bir tilkinin kanını getirirsem tilkiyi ne yapacağım? Yakalayacağım. Onun için tilkiyi telef etmem lazım. Ya da kurbağayı telef etmem lazım. Ne oluyor? Buna kurban ediyorsun. Şirke giriyorsun. Yani bunların Kurban mı istiyor? niyeti farklı. Tabii o tilkiyle bir de senin kanın diyor ya, benim kanım demesi aslında hikaye. Tilkiyle kurbağayı kendine kurban istiyor. Et Nuriş. Bana kurban ver diyor, ben Ama- sana bunu veririm diyor. Evet ama Et Nuriş sanki düğümlü kitabın çok tanıdık birine benziyor. Düğümlü kitapta geldi mi Et Nuriş farklı bir şekilde geldi. Şekli şöyle. Evet, daha önce gelenlerin şekline büründü. Ya da ben öyle tahmin ediyorum.
Hepsi birbirine benziyor abi. Benziyorlar, evet. Het Nuriş. Bunun da kesin bunun da hassas bir noktası vardır. Baş edilmeyecek bir şey değil. Düğümlü kitabı açmak için kurbağayı, tilkiyi Şimdi telef etmeden bu alamaz mıyız? ya şöyle aslında alabiliriz. Ya Esuda aslında ne dedi biliyor musun? Bu Het Nuriş'i çağırdığın zaman davetini yap. Düğümlü kitabı açacak olan o. Esuda dedi ki bütün hepsini ben kilitledim dedi. Açacak olan bu. Bu da kurban istiyor. Kurban istiyor. Ben onu şimdi yola getirmesini bilirim. Kurban istemesi kolay değil öyle. Gel bir Poyraz. Şöyle. Işığı kısarak. Tam karşıda çıkıyor zaten. Kurban istiyor ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çok özel. Bunun içinde öyle bir şey var ki bu Het Nuriş'i var ya ne yapacak biliyor musunuz? Kaç uğraşacak? Het Nuriş'in her yerini bağlayacak. Onun bundan haberi yok. Artık var o böyle. Artık var. Artık var ama davet açık Ona olur. göre ayağını denk alsın. Tabii sağ sola da gidemez. Atarlar mısın? Ben şöyle bir şey yaptım. Dedim ki Het Nuriş eğer farklı bir şeyse Arka odada kusuyor sanki. Het Nuriş kendini akıllı sanıyor ama akıllı değil. Aslında şöyle bir şey var. Burada o kadar bekleyip boş boş zamanımız geçmedi. Sabahlara kadar çalışıyoruz dediğim zaman ben boşuna dur demedim yani buna. Biz Het Nuriş, Met Nuriş, Eshuda bunlar bir şeyler yaparken biz de boş durmadık yani. Bu da ona özel, bunu bile zaten ona özel hazırladım. Ve öyle bir şey ki içindeki Het Nuriş'i var ya öyle bir bağlayacak ki. Yani bunun aslında var ya bu onu yok bile edebilir yani. Bu onu biliyor, konuşuyor tabii. Bize kokusu çok güzel ama onlara kokusu Ne berbat. var böyle abi içinde? Ne kokuyor? Ne var sence? Çok önemli şeyler var içinde. Çok önemli şeyler. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim bu tür şeylerle savaşırken, bu tür yaratıkları uzak tutarken benim hazırladığım bayağı malzemem var. Bu malzemeler öyle kolay değil. Ömer abi bu herhalde huysuzlandı, sağdan soldan ses vermeye başladı. Şöyle kızsana. Evet Nuriş. Bunu sadece ona göstermem, kapağını açmam yetecek. Burada dursun. Işığı bir kız. Şöyle ışığı kısalım. Oradan bu tarafa bakalım. Nuriş. Karşıda Poyraz. Ağırlığını hissediyorum. Evet, Nuriş. Akıllı zannediyor kendini ama. Neymiş tilki? Tilki. Tilki, kurbağa. Bir de senin kanına. Ben şimdi sana gösteririm. Ah.
Nuriş. Bana bahsettiğin tilki, kurbağa ve benim kanım. Bunları sana vermeyeceğim. Benim için hazırladığın zehri gördüm. Bunu üzerimde kullanacak mısın? Eğer beni mecbur bırakırsan Hetnuriş, tabii ki hiç çekinmem. 137 davetliyi senin için heba etmem. Ve bunu kullanırken gözünün yaşına bakmam. Benim davetlilerimi serbest bırak. Bunu hiç düşünmedim. Benim zaten 137 davetliyi bırakacağımı biliyordum. Tamam, 137 davetliyi bırakacaksın. Esuda davetini verdi, ismini verdi. Esuda şu an kabilesine gitti. Belki de Müslüman olacaklar. Ama sen kandan bahsediyorsun, tilkiden bahsediyorsun, kurbağadan bahsediyorsun. Sana bunları vermeden 137 davetliyi serbest bırak. Senden başka bir şey istemiyorum. Bu davetlileri serbest bırakacağım. Yalnızca elindeki zehri yok edersen serbest bırakırım. Ama o zehri yok etmezsen bırakamam. Sen şu an benimle pazarlık edemezsin. Elimdeki zehri istesem şu an seni yok ederim. Ömür boyu kilitli kalmaya razı mısın? Esuda aklını başına al. Şuna baksana ya. Allah Allah. Zehri yok edersen şu pazarlık ediyor. Bakar mısın, pazarlık ediyor. Poyraz çok güzel yerde çıktı bu sefer, biliyor musun? Şurada çıkması var ya. Pazarlık ediyor. Bakar mısın şuna? Esuda'ya bak. Yok, Esuda değil ya. Kafam karıştı bak. Esuda ne dedi? Esuda'nın söylediği şu. Eğer ki Esuda bana dedi, bunun davetini yaparsan kilitli davetleri açacak. 137 davetliyi serbest bırakacak. Ama bunun yaptığı pazarlık. Hepsinin farklı bir planı var. Eshuda'nın farklı bir planı. Bunun farklı bir planı. Zehri yok edersen. Zehri yok etmek yok. Zehir elimizde olacak. Zehir burada olacak. Zehir elimizde olacak. Bu zehir, bu ne biliyor musunuz? Poyraz, bu ne biliyor musun? Bu var ya, boya var ya, boya. Evet Ömer abi. Araba boyaları var. Bu şeyden, bunun kutusunu buldum. Bunu açtığın zaman ucunda şey var. İnce. Bu ince bir şey var. Şu ucunda da iğne var. Bunu görünce tam benim için yapılmış bir şey dedim. Bunu aldım ve kendi hazırladığım karışımı bunun içine koydum. Bakın şu an beyaz oldu bu. Bundan şöyle çıkarıp bunun bir damlası Eshuda'nın çıktığı yere bir damlasını bıraksam ebediyen Eshuda kilitli kalacak. Yani ölene kadar. Orada kilitli kalacak. Onu neyi kilitli bırakıyorum ben? Nasıl kilitli kalıyor? Bu onu yok ediyor aslında. Şöyle bütün gücünü alıyor. Yakıyor mu onu? Tabii öyle bir şey yapıyor ki kıpırdarsa yanar zaten. Yani şöyle, hani en nefret ettiğim bir şey nedir? Bir insanı mesela yok edecek şey nedir? Mesela karbon monoksit gazı ya da duman. Bir insanın yanında bu odada mesela duman olsa çıkmasan boğulursun, ölürsün. Onun gibi düşünebilirsin. Ya,
Alevle boğuyordu. Evet. Üçte. Ha. Suda. Şu an ben bir haber alayım ondan. Niyetinin ne olduğunu şu an tam olarak kestiremiyorum. Niyetinin ne olduğunu kestiremiyorum. Eğer ki bir kalleşlik yaparsa onun için benim bir haber almam lazım. Zehri elimde tutacağım. Bir haber almam lazım. Haber almam lazım. Haber. Poyraz. Birilerine bir şey soruyormuş. Bak şuna. Birilerine bir şeyler soruyormuş. Ne gibi? Demek ki bir oyun peşinde. Birilerine bir şey soruyor. Ne soruyor acaba? Bir oyun peşinde. Esuda'ya bak. Net bir şekilde onu tehdit edeceğim bu sefer ya. Hristiyan mıydı onlar? Hı? Müslüman değildi. Bu da Yahudi. Evet. Bu da Yahudi. Şöyle ışığı kısarak bassana karşıya. Her şey bekleniyor tabii. Dur. Tabii beklenir. Bundan her şey beklenir. Şuna zaten bunun dostu kimdi? Esuda'ydı. Esuda bunun ismini verdi gitti. Bu demek değildir ki buna güveneceğiz. Düğümlü kitabı açacak. Çok yakındayız. Burada mesafe fazla yok. Burada mesafe fazla yok. Üzerimizde zevk var. Buraya gideceğiz ki burada çıkacağız. Tabii bak burada var. Şöyle gel. Gel. Şöyle alayım. Az önce tam dibimde çıktı ya. Şöyle tut. Bak böyle duruyordum. Şuraya bakarken bir baktım burada. Demek ki tam öfke mesafesi de azaldı ya. Şöyle bakalım. La ilahe illallah. Şöyle az geri gideyim. Şöyle şu an ağırlık karşı tarafta. Ağırlık bu tarafta. Birden çıkar diye bekliyorum da. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Poyraz gel. İşte. İşte bak Yasuda. Esuda, sen gidip bir şeyler soruşturmuşsun. Kimden neyi öğrenmeye çalışıyorsun? Bakıyorum da her şeyi biliyorsun efendim. Ben bu işin doğru olup olmadığını soruşturmaya gittim. Eğer ki doğru değil deselerdi, bu davetlileri bırakmazdım. Sonuçta benim de canım tehlikede. Senin canın nasıl tehlikede?
Benim canım büyücülerin elinde şu an. Büyücüler istediği an beni yok edebilir. Seni yok edebilir ha. Seni yok edemezler. Bu büyücülere güzel bir planım var. Sen zehre göre, bu zehre göre davranıyorsan davranma. Ben bu zehri senin üzerinde kullanmayacağım. Beni mecbur bırakırsan kullanırım. Ben düğümlü kitabın bütün sakinlerini serbest bırakacağım. Ne zaman bırakacaksın? Şu an bekliyorum. Onların serbest olup olmadığını istediğim gibi öğrenebilirim. Yarım yamalak bir şey söyledi gitti. Gel Poyraz gel. Yarım yamalak bir şey söyledi gitti. Of. Büyücülerden korkuyor. Zaten bunu tahmin ediyordum. Büyücüler demek ki bunu da kullanıyordu. Eshu da öyle söylemişti. Büyücüler bunu da kullanıyordu. Şimdi öyle bir tılsım yapacağız ki şöyle bir şey. Bunun ismi anıldığı zaman, bunun ismi büyücülere geçtiği zaman hiçbir şekilde buna zarar vermemeler lazım. Eğer buna bir zarar gelirse bu zaten yapmaz. Yüzü. Yavaş yavaş ısınmaya başladı kameraya. Uyarı veriyor mu? Hayır şu an yok. Ha. Isınmaya başlar. Ben de ısındım çünkü şu an terledim. Çünkü şöyle bir şey var. Heyecanlıyım ya. Acaba Eshu da gelecek mi? Eshu da gelirse kabilesi hakkında neler söylemiş? Neler yapmış? Acaba ne konuştu kabilesi hakkında? Kabilesi kabul edecek mi? Müslüman olacaklar mı? Bunları göreceğiz. Bakalım bu var ya bu. Bu bizi uğraştıracak gibi ya. Düğümlü kitabın anahtar sadece bunun eline. Bu açarsa düğümlü kitabın 137 davetlisi hepsi serbest kalacak. Ama bu açmazsa işte o zaman kötü. Bekleyeceğiz. Bakacağız. Bir anda kayboldu. Niye kayboldu? Acaba biri mi geldi? Şöyle bir şey de olabilir. Ha, büyücü çekebiliyor bazen bunları. Acaba büyücü bunu çekti mi? Nasıl? Nasıl çekmek? Şöyle büyücü bunun şeyini yapıyor. Bunun davetini yapıyor. Bir bakıyorsun fışt çekti bunu yanına. Niye çekiyor ki? Konuşmak için, sorguya çekmek için. Biliyor mu büyücü bunu? Haber alıyor. Tabii haber alıyor. Büyücü şimdi bunu sorguya çekecek bakalım. Sorguya çekip ne diyecek? Şöyle gel bir karşıya bakalım. Çıktı. Ayakları görünüyor. Hı. Ver bakayım Poyraz. Ben kısayım biraz. Hednuriş eğer buralardaysan sana Poyraz gel şuna bir şeyler söyleyeceğim. Bu zaten burada beni dinliyor. Hednuriş eğer ki buralardaysan sana şunun garantisini vereceğim. Büyücüler seni çektiyse bir şey diyemem. Ama buradaysan sana kesinlikle büyücüler hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Bunun garantisini veriyorum. Benim elimdeki zehrin aynısından büyücüler için de var. Büyücüler için de benim bir planım var. Bu planı hayata geçireceğim.
Onlar için çok önemli bir planım var gerçekten. Onları öyle bir şey yapacağım ki. Onları öyle bir şey yapacağım ki. Het Nuriş 137 davetliyi serbest bırakıp ne yapacak? Tebliğ yapacağım. Het Nuriş'e de yapacağım. Bu zaten Yahudi. Eshuda gitti. Eshuda gitti kabilesine yola getirmeye. Het Nuriş Yahudi. Daha bir şeyden haberi yok. Bir tebliğ buna da yapalım bakalım. Eğer ki acaba şeyle Eshuda ile konuştu mu? Eshuda deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Yehuda geliyor. İsim benzerliği var. Yehuda, Eshuda. Bunlar yani isim benzerliği var, evet. Değişik bir isim. Yahudi ismi işte. Het Nuriş, Het Nuriş. Het Nuriş, eğer buralardaysan sana kesinlikle kurtuluşun yolundan bahsedeceğim. Yeter ki çık. Kurtuluşun yolundan bahsedeceğim. Kurtulmanın yolundan bahsedeceğim. Poyraz, bugün burada mısın? Evet, Ömer abi. Bilmiyorum, hani buradayım demedin bana da. Dün seni götürdüm bıraktım. Bugün kal o zaman. Olur Ömer abi. Arka odada. Oradayken oteldeyken soruyordum ya sana. Herhangi bir şey. Burada nasıl, rahat mısın? Ömer abi otelde iş var ya. Ne? Bu indim ya öyle aşağıya. Ha? İkinci davet yaptıktan sonra. Ha? Tam indim yatağa böyle. Tam yatağın içine gireceğim. Uzandım böyle. Tam kapattım gözümü, şey sesi geliyor. Musluk. Biri açıyor kapatıyor. Çeşme Açıyor, sesi. kapatıyor. Açıyor kapatıyor. Lavabonun musluğunu. Ha. Açıyor biri kapatıyor. Açıyor kapatıyor. Şeyde, otelde mi oldu o? He. Burada nasıl? Burada uyurken? Burada yok. Burada iyisin değil mi? Burada hiçbir şeyin yok yani. Yok burada yok. Tedirginliğin de yok. Hayır. Burası. Ağırlığı burada. Şöyle. Alayım ben. Şurada arkada. Het Nuriş. Het Nuriş, sana çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Kurtuluşun kesinlikle anlatacağım şeyden olacak Het Nuriş. Het Nuriş, kurtuluşun anlatacağım şeyde. Gelirse öyle bir şey anlatacağım ki bak. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Şu ışığı bir. Geriye gideyim de belki çıkar yani. Nuriş. Poyraz gel. Geri gel. Geri gel. Bak. Ya Nuriş. Seni büyücüler çağırdı sandım. Davet açıldığından beri 4-5 defa beni çağırdılar. Yalnız gidemedim. Sana zarar verecekler. Bu zarar vermemeleri için önemli bir şey söyleyeceğim sana. Sen Yahudiydin değil mi? Evet. Gel. İslam'a geçiş yap. Müslüman ol. Sana hiçbir zarar veremezler.
Babil'e gidip Kral Arohan'la beraber kalırsın. Büyücülere hizmet etmenin sonu zaten ölümdür. Hiçbir şekilde kurtuluşu yok. Benim 137 misafirimi bırakırsan, sen de yola gelirsen, o zaman kurtulursun. Esu da bana gitmeden önce anlattıklarını söyledi. Bunlar bana mantıklı geliyor. Kesinlikle olacak diye değil ama ben de böyle bir şey düşünebilirim. Nasıl bir şey? Eğer ki Esu da dönerse ben de dönerim. Esu da dönmezse ben de dönmem. Esu da şu an gitti, kabilesiyle görüşüyor. Kabilesi Müslüman olacaksa kendi de olacak zaten. Ben de onu söylüyorum. Esu da eğer Müslüman olursa ben de olacağım. Tamam da Esu da olmazsa o zaman ben de olmam. Şimdi söylediğin çok saçma. Esu da cehennemlik olacaksa sen de cehennemlik olacaksın. Esu da cennetlik olursa sen de mi cennetlik olacaksın? Çabuk 137 davetliyi bırak. Yoksa zehri kullanacağım. Senin şu an pazarlık etme lüksün yok. Ben şimdi misafirlerini serbest bırakıp geleceğim. Bunu da istersen yardımcılarına sor. Eğer bırakmadıysam zehri kullan. ...137 davetli misafirlerini bırakmaya gidiyorum diyor. Heyecanlandı. Bırakmaya gidiyorum, istersen dur hele. O zaman hüddamlarıma soracağım. Yardımcılarıma bir sorayım bakayım. Gerçekten bırakacak mı? İyi oldu Ömer abi. İyi oldu. Benim için çok önemli. 137 misafir. 137. Düğümlü kitabın bütün sakinleri benim için çok önemli. Benim için aşırı önemli. Bırakınca şuna bak ya, diyor ki Esu'da kurtulursa ben de, geçerse ben de geçeceğim. Ha, olabilir. O nereye, o doğru. Ya o nereye, o da o da. Şöyle olabilir hani. İşte arkadaşım yaparsa kendi güvenmiyor kendine. Esu'daya da güvenmiyor. Kendine güveniyor ki. Demek değil mi? Esu'da baş ya. Bak Esu'da baş. Baş olduğu için o dönerse demek ki diyor bir bildiği var. Bunun beyni o kadar çalışmıyor demek. Bazı kişiler tabii bazı kişiler kendi kararlarını kendileri veremiyor. Kendi kararlarını kendiniz verin. Hazreti Ali daha bir çocukken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali İslam'a davet ediyor. Diyor ki, amcasının oğlu zaten. Diyor ki, Müslüman olur musun? İslam'a gelir misin? Allah birdir diyor. Hazreti Ali diyor ki, bir babama gidip sorayım geleyim diyor. Tamam diyor, git sor. Tabi Hazreti Ali gidiyor babasına sormaya. Giderken yoldan geri geliyor. Diyor ben sormuyorum diyor. Ben Müslüman olacağım. 7 yaşlarında herhalde, yanlış değilse. Küçük bir çocukken kendi fikriyle Müslüman oluyor. Yani bir küçük çocuk kendi fikriyle Müslüman oluyorsa tabi Allah insanın içine versin, yani ilham etsin. Bir insan kendi kararlarını, doğru yolu herkes görebilir. Araştıran herkes doğru yolu görebilir. Bazı insanlar diyor ki işte coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir. Mesela Hindistan'da olan Müslüman olmayanlar var. Bunlar için diyorlar ki orada büyüdüler, orada gördüler. Doğruyu öyle değil. Orada da Müslümanlar var. Yani orada da güzellik, orada da doğruluk var. Doğruluk her yerde doğruluktur. Diyenler o yaşam şartlarından dolayı. Yaşam şartları bilmiyorum. İnsan
imtihan dünyası şu. Kimisi güzel yerde yaşar, kimisi kötü yerde yaşar. Kimisi İslamiyet'i güzel yerde yaşar, kimisi sıkıntılı yerlerde yaşar. Mesela sıkıntılı olan ülkeler var. Oradaki Müslümanlar dereceleri biraz daha fazladır. Çünkü niye? İmkanları olmadığı halde imkansızlık içinde bir şeyler yapıyorlar. Zaman geçmesini bekliyorum da şimdi hüddamlarımla, yardımcılarımla iletişime geçeceğim. Düğümlü kitabın sakinleri bırakıldı mı? Düğümlü kitabın sakinleri. Poyraz. Kral Huşi mi burada? Dur hele. Bırakıldı mı? Olabilir. Gelsene bir. Kral Huşi mi? Kral Huşi mi burada? Şöyle ışığı bir kıssana. Dur. Panik yaptım seninle. Işığı kıs. Kral Huşi mi buradaysa bırakıldı o zaman. Poyraz gel. Şöyle tut. Işığı kısık bir şekilde tut. Kral Hurşimi sen misin? ...137 davetle bırakıldı mı? Düğümler çözüldü mü? Bütün davetlerin hepsi mi çözüldü? Peki bundan sonra ne olacak? Sizi bırakan yalnızda mı? Davette. Davete açık olduğu sürece anladım. O burada yani. Poyraz görmüyorsun değil mi? Yok ama Kral Huşimi burada. Daveti. Heçuri burada olduğu için, bu davet açık olduğu için o gelemiyor. Daveti kapattığım zaman gelebilir. O zaman Heçuri. Heçuri'nin daveti burada açık. Kral Hurşimi buralardasın. Buralarda mısın? 137 davetli şu an hepsi serbest. Heçuri'yi özgür bırakabilir miyiz? Zehri vermeden. Müslüman mı olacak? Kendi mi söyledi? Poyraz. Heçuri Müslüman olacak. Of. Kral Huşimi diyor ki Poyraz. Bak. Işığı yükselt. Kral Huşimi diyor ki Heçuri 137 davetliyi aştı. Hepimiz özgürüz. Onun daveti açık olduğu için kendi gelemiyor. kral da hapisteydi değil mi? Kral kendi Olmuştu.
Kral kilitliydi. Sarayında kilitliydi. Hatshepsut gelen Müslüman olacakmış. Öyle söylüyordu ya. Şimdi benim anlamadığım şu, korkudan mı oluyor acaba? Korkudan olabilir. Korkudan oluyorsa iş kötü. Çünkü şöyle, korkudan olan biri yarın öbür gün korkuları giderse tekrardan pislik bir şekle dönebilir. Ben şimdi buna öyle bir şans vereceğim, diyeceğim ki eğer korkudan oluyorsan sana güvence vereceğim. Korkudan olmuyorsan o zaman sorun yok. Korkuyorsa, çünkü şöyle, Allah'tan korksun ki Müslüman olsun. Bir kişi Allah'tan korkacak, cehennem azabından korkacak ki Müslüman olacak. Ama başka birinden korkuyorsa, kuldan korkuyorsa hiç olmaz. Ona o güvenceyi verip özgür bırakmak daha iyi. Hatshepsut buralardaysan görül. Buralardaysan görül. Evet, yardımcılarım da aynı şekilde söylüyor. Hatshepsut Müslüman olacak. Gelen Müslüman olacakmış. Soralım ona bir. Ona bir soralım. Gelsene şuradan ışığı kısıp bir bakalım. Hızlı karar verdim. Hızlı karar verdi. Kesin bir şey gördü. Bir şeye tanık oldu. Ya da bir şey oldu. Ya bir şeye tanık oldu. Ya çok korkunç bir şey gördü. Olsun yani artık, değil mi? Gel Poyraz. Şuradan bakalım. Evet, şöyle Müslüman olacaksa eğer buralardaysan Hatshepsut, davetin açık olduğu sürece buradasın. Bir yere gidemezsin. Bir an önce görül de sana fikrini soracağım. Eğer bu konuda ağırlık hep karşıda çıkıyor ama hiçbir şekilde karşıda çıkmadı. Kesin var ya, ağırlık gene bu tarafta. Poyraz gel. Gel böyle. Poyraz yavaş. Şuraya geç. Ha. İşte bak. Hatshepsut, ben söylediklerini düşündüm. Ve Müslüman olmaya karar verdim. Senin Müslüman olman korkudan mı yoksa doğru yolu bulmaktan mı? Ben doğru yolu buldum. Büyücülerin bana teklif ettiği her şeyi reddettim. Şimdiye kadar elime hiçbir şey geçmedi. Eline hiçbir şey geçmedi derken hiçbir şekilde muvaffak olamadım. Kötülüklerin hepsi artık geride kaldı. Esuda'da haber geldi. Esuda şu an Müslüman. Ben de Müslüman olmak istiyorum. 137 davetli serbest değil mi? Evet, hepsi serbest. Tamam, o zaman şöyle. Bak, eğer ki büyücülerden korkuyorsan Müslüman olacaksan, sana onun güvencesini verebilirim. Hayır, büyücülerden korkmuyorum. Güvence istemiyorum. Allah'tan korktuğun için Müslüman olacaksın, değil mi? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Senin bir an önce ismini de değiştirmek gerekiyor. Babil'e gidip Arohan'la beraber kalabilirsin. İstersen bir yardımcı veya bir elçi çağırıp seni oraya gönderebilirim. Ben kendim gidebilirim. Arohan'ı biliyorum. ...137 davetli artık özgür. Demek ki gidebilirsin demek. O zaman 137 davetli şu an açıksa ve Eshuda da Müslüman olduysa hiçbir sorun kalmadı. Kötülükler artık yok. Her şey iyilik üzerine olacak. Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. Poyraz. Şuri Müslüman oldu. İyi oldu. Eshuda da Müslüman oldu. Eshuda'yı çağırıp o 137 davetli serbest kaldı. Eğer var ya, kendi yardımcılarım bana söylemeseydi inanmazdım. Çünkü şöyle, bunlar Kral Hurşimi'nin taklidini yapabilirler. Kral Hurşimi'nin sesinin taklidini de yapabilirler. O yüzden Kral Hurşimi ilk geldiğinde önce inanmadım. Kendi yardımcılarıma o yüzden sordum. Onlar da onay verdikten sonra demek ki dedim tamam. Bu iş doğru. Bu iş doğruysa 137 davetli kurtuldu Poyraz. İyi oldu beraber. Müslüman da oldu. Evet. Müslüman oldu. Allah mübarek etsin. Ama var ya, sanki bilmiyorum, insanı içine böyle ne bileyim, bir tuhaf oldum ya. Şöyle bir şey var. Şekline bakmayacaksın. Dış görünüş seni hiçbir şekilde aldatmayacak. Hani dersin ya bu ne kadar iyi de olsa ben buna güvenmem. Yani insan gene güven ayrı mesele de. Hiç şu an yorum yapmak istemiyorum çünkü davet açık. Hiç böyle bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Gerçekten aklıma gelmezdi. Senin aklına gelir miydi Poyraz? Yahudi Ömer abi şimdi. İnsan Müslüman olması bir acayip oldu. yalandan da söyleyebilir diyorsun değil mi? Yani Ama yalandan değil, gerçek oldu. bu gerçek Bunu oldu. çıkardı çünkü. Yok, şimdi şöyle. Bunlarda şöyle bir şey var. Korku üzerine de yaparlar ama bunlarda öyle değil. Müslüman şehadet getirdi mi tamam. İnsanlar gibi. Şehadet getirdiyse Müslüman olmuş. Tabii insanlar gibi değil. İstese getirmez. İnsanlar yalandan yapar, riya yapar. Yapar, riya diyor. İnsanlar yalandan yapabilir. Yalandan Müslüman olmak. Evet. Uyarı vereceğiz. Uyarım verdi. Yarın bakalım. Evet, ısı uyarısı var. Yani kamera Birazcık daha iyi oldu kamera. Kamera biraz soğudu. Soğudu. Şimdi fazla yapmadım, kamerayı fazla soğutmadım çünkü davet açık, her an çıkabilir. Dediğim gibi insanlar inandım der, şehadet getirir, Müslüman oldum der ama olmaz, yalandan Müslüman olur, münafıklık yapar. Bunlara münafıklık denir. Ama bunlar inandım derse, şehadet getirse gerçekten olur. Öyle görüyorum, öyledir de. Öyle olmayabilir Ömer abi. Bunların da şeyi var.
Neyi? Seçim kararı falan var. Seçim kararı var ama şöyle bir şey var. Bunların şansı bunlar biraz... da insan gibi düşünemiyor mu? Bunlar hani oyun falan yapamıyor mu? Tabii oyun yapıyorlar. Bunların kafir olanları her türlü hilekarlığı yapar. Bunlar da yapar. Bu Müslümanım diye belki Yok işte bunlarda öyle bir şey yok. Bunlarda nasıl bir şey var? Şimdi bunlar şehadet getiremez. Müslüman olmayacaksa. Şöyle hani diyorsun ya Ayet-el Kürsi'yi okuduğun zaman bütün yaratıklar mı etkileniyor? Yok. Kafir olanlar etkileniyor. Şeytani olanlar etkileniyor. Ama Müslüman olanlar etkilenmiyor. Ama bunlar şehadet getiremez. Bak Müslüman olmayacaksa. Müslüman gerçekten Müslüman olacaksa şehadet getirebiliyor. O yüzden getirdikten sonra kilitleniyor mu? tabii o yüzden bir şey getirdikten sonra Müslüman oluyor zaten. Müslüman olmayacaksa zaten getirmez. Son bir kere daha bekleyelim bakalım ne diyecek. Bakalım çünkü şöyle davetli gittikten sonra bir kere daha gelsin. Bir bakalım. 137 davetli açıldı. Bakın 137 davetli açıldığı için bundan sonra şöyle bir şey yapabiliriz. 137. davetliye kadar hepsi serbest kaldığı için o zaman 30. davetten başlayıp devam edebiliriz. Böyle bir talihsizlik başımıza geldi ve bu başımıza gelen talihsizlikten sonra 137 davetlinin serbest kalması hem içimde böyle bir sevinç oldu. Hem bir kararsızım, içimde şöyle bir şey de var. Tamam sevinçliyim ama hani böyle ne bileyim bir tuhaf oldum, bir şok oldum aslında. Biraz erken oldu gibi. Ne oldu Poyraz? Isınıyor mu? Uyarı veriyor mu? Şurası çok sıcak olmuş. Uyarı veriyor mu? Hayır. Bakayım. Evet cihazımız biraz fazla ısınıyor. Fazla ısınmasının sebebi de şu. Çok uzun çekimler yapıyorum. Çekim hemen hemen 1 saati geçti. Şu an biz buradayız. 2,5 saat falan çekim yaptık. Büyük ihtimal. Tabii şöyle bir şey var. Esas kayda girmeden önce de çekimlerimizi yapmıştık. Şimdi ara vermeden kesintisiz 1 saat çektik. O yüzden biraz daha fazla ısınmış olabilir. Poyraz şöyle bir şey yapalım. Şimdi bakalım dur bakayım ısınmış mı daha. Eğer ısınmamışsa davetliyi bekle. Neyse. Davetliyi uyarı çıkana kadar davetliyi bekleyelim. Şöyle ışığı biraz kıs bakalım. Kıs. Burada bir ağırlık var çünkü davette çıkacak mı? Eğer davette çıkmazsa davette bakalım. Biraz daha kıs. Makine uyarı veriyor ışığı. Uyarı veriyor. Şöyle yapalım o zaman. Daveti kapatacağım. Daveti kapatacağım. Yani yapacağımız amacımıza ulaştık. Amacımıza ulaştık. Arkadaşlar %37 Müslüman da oldu bu Yahudi. evet Yahudi Müslüman oldu. 137 davetli serbest kaldı. Eshuda Müslüman olmuş. Ondan haberim yok. Onun da davetini yapacağım. Kabilesi de büyük ihtimal Müslüman olacak. Ya Eshuda'nın davetini bir daha yaparız. 30. davetliden önce Eshuda'yı çağırırız. Eshuda geldikten sonra Müslüman olduğunu bir görürüz. Ondan sonra 30. davetliyi Eşref abiyle beraber Çaylı 30'unda büyük ihtimal orada yaparız. Öyle değil mi? Poyraz? Öyle yaparız onlara. Allah nasip ederse o şekilde olacak. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.